Bir Hakan Altun şarkısı patladı abi. Telefonun başında. Hakan Altun'u istediniz, getirdik. Bekliyorum ama çalmayacak. Biliyorum. Arkadaşlar merhaba. Yine Sercan'la beraberiz. Hoş geldin Sercan. Hoş bulduk. Hakan Altun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yorumları okudun mu? Sağ olsunlar. Hepsi tek tek. Tek tek her birini okudum. Bayağı da güldüm. Süper. Takipçi affetmez. Kesinlikle affetmiyor. Bu ne abi? Oyuncak. Bu nasıl bir oyuncak? Harika ya. Bu ara ben zaten 3 tekerlekli araçlara iyice sardım. Geçen haftalarda da Can-Am Ryker kullandım. Biliyorum. Gerçi o motosiklet. Yok, Öyle takip direksiyonu ediyoruz zaten. Severek takip ediyoruz Aynen. hem de. Sen zaten bana fotoğraflarını atmıştın kaç ay önce. Doğru. Girdim, araştırdım, baktım. Bu tabii özel arkadaşlar. Wanderhal Amerika'da üretiliyor. 2010 yılında bunlar üretime başlamışlar. Hobi aracı, keyif aracı, artık ne dersiniz? Güzel günlerde alternatif bir araç. Kesinlikle, yani tasarım, renkler, bunun farklı farklı kombinasyonları var. Yaklaşık 32 farklı kombinasyonu var şu Beyaz anda. işte üstü cherry top, ama bu da çok iyi. Yani Kesinlikle. lacivert içi taba, kırmızı montla tam olduk yani. Tam Maserati. Diyeceksiniz neler var, anlatalım. Sen anlat abi. Senin maceran nasıl oldu Wanderhal'la? Haziran'ın ilk haftasında evde otururken, YouTube'u izlerken, YouTuber var biliyorsunuz, Hayrettin Evet. var. Onun Amerika'da çekmiş olduğu klibi izlerken bunu gördüm. O esnada bunu kullanıyordu. Durdurdum orada. Durdurdum orada, bir baktım Wanderhal yazıyor. Bir karıştırayım dedim. O esnada sağ olsunlar, şirket çalışanlarım olsun ben olayım, bayağı bir karıştırdık ortalığı. Ondan sonra dendi ki Brussels Motor Show adına bir tane otomobil yapıldı. Türkiye pazarına da girmek istiyoruz. Eğer siz bunu alırsanız biz size fiyat konusunda da yardımcı oluruz dediler. Astronomik bir fiyat söylediler. Çünkü neden? Şase kodu bunun 501, yani 00001. O nedenden dolayı koleksiyonluk bir araba, çok değerli bir araba. Fiyatla ilk başta anlaşamadık. 3 haftalık bir pazarlık sonucunda en sonunda anlaştık. El sıkıştık. El sıkıştık, parayı yatırdık. Ondan sonra sonuç bu. Çeşit, normalde bunlarda kademe var ve ekstradan da toplamda da 14 çeşit versiyon var. Ama kademelerde Edison, Venice ve Carmel şeklinde geçiyor. Venice en boşu. Kapısı yok. Normal standart bir motosiklette ne varsa onda da o var. Morgan gibi o biraz Morgan daha. gibi, aynen Morgan'a çok benziyor. Yalnız Morgan'dan aşırı söyleyeyim, şimdi de zaten anlatacağız bunu, kalite olarak Biraz daha iyi. 3-4 çıt daha Evet, yüksek. evet. Edison'da şöyle bir durum var. Tamamen elektrikli, tek renk olarak geliyor. Siyah, Blackjack olarak geliyor. Blackjack Speedster var. Tek Evet. kişilik. Tek kişilik, o Amerika Birleşik Devletleri için, sadece oraya için üretilen Aynen. bir otomobil. Maalesef Avrupa pazarına sokmuyorlar. Çünkü herhalde normlara uymuyormuş. Olabilir. O nedenden dolayı. Ve en büyük olanı Carmel ve Carmel GTS. Bu ürün Carmel GTS olan en yüksek kademe. Hardtop'u var. Üzeri kapanabiliyor. Şöyle bir de çok güzel geliyor. Keskin geliyor. Keskin geliyor. Ok Paraşüt gibi uzuyor. gibi. Paraşüt gibi uzuyor. Değişik bir hava katıyor arabaya. Evet evet ya, Çok da şık. yani yolda herkes bakıyor ya. Herkes, bu ne yani? İlk plakasını çıkardığımız esnada bir Nişantaşı trafiğine çıkayım dedim. Sağ olsunlar, bayağı bir etkilendiler ki trafik kilitlendi. Hemen spotterslar, bilmem ne kar spotter, o spotter. Her şey Bu spotter çıktı. abi. Çok enteresan şeyler oldu. Şimdi istiyorsanız biraz tekniğinden de bahsedelim. Teknik özelliklerinden. Şimdi opsiyon olarak 4 piston Brembo kaliperlerimiz var. Normalde tek piston frenler geliyor. Bu opsiyon aldın. 19 çok güzel değişik jantları var. Doğru. Birkaç tane farklı. Doğru. Bu da çok iyi duruyor. Böyle offsetli bir jant. Lastik Türkiye'de yok ama pistçiler bilir bu lastiği. Federal 595 RS pist lastiği. Fiyat performans açısından iyi bir pist lastiğidir. 235-35-19 tam böyle Golfar falan Golfar lastiği şeklinde olan. Şimdi gelelim motora. Hemen bak açayım size. Şurada torpidodan açılıyor. Torpidonun içinde bir kol var. Çekip açıyorsun. Şimdi şöyle bir bakın buraya. Bir tanıdık gelecek mi bir yerlerden? Gerçi şu kapaktan biraz zor tahmin etmesi ama bu motor arkadaşlar GM üretimi. 1.4 turbo. 192 beygir. Normalde 140 beygir biz Opel Adam'dan hatırlıyoruz. Doğru. Astra'dan hatırlıyoruz. Bunu biraz daha modifiye etmişler. 192 beygire yükseltmişler. Torku da 3. Öyle bir şey. Her şey standart diyebiliriz. Tabii intercooler'ı öne almışlar. Şurada borusunu görebiliyorsun. Intercooler'ımız burada. Ve çok güzel bir ses veriyor. Ses Enteresan. tabii o falan. Ya motor direkt sende olduğu için spool sesi, wastegate sesi duyuyorsun.
Burada led farlarımız var ama bu ızgara kesinlikle aydınlatmayı engellemiyor. Özellikle ızgarayı ledlerin düzenine koymuşlar. Onun için gece falan hiçbir sorun olmuyor aydınlatmada. Gece kullanım için gayet rahat şu anda. Herhangi bir sorun teşkil etmiyor. Şimdi herkes diyecek ki şaşıracak nasıl olur diye. Bu otomobil, bu motosiklet Van der Hal diyelim önden çeker. Ben hep bunu arkadan itiş sanıyordum. Aslında ilk prototipler arkadan itiş yapılmış. Yamaha Doğru. motoru kullanmışlar, Kawasaki kullanmışlar. Sonra herhalde GM ortaklığına girdiler. Paket olarak koymuşlar bunu. Yani sahibi şey diyor, güvenlik için diyor ama bence güvenlik için değil. Buradaki düzeni Maliyetten kaçmak için. maliyet ve düzeni bozmamak için. Çünkü Doğru. bu motorun arkadan itişli bir paketi yok. Burada abi direkt aksını her şeyini oturtturmuş. Önden çeker. Bir de daha güvenli tabii. Bir diğer buradaki çok güzel özellik. Burada push rod amortisör sistemi var. 2 tane A kol dediğimiz A biçiminde 2 kol var ve üstteki kol daha kısa. Alttaki daha uzun ki kamber verebiliyor. Doğal bir kamberi oluyor lastiğin. Ve amortisörü, süspansiyonu burada yayı görebiliyorsunuz. Bu normalde McPherson Opel'lerde, Astra'da, Adam'da. Ama burada McPherson koyacak bir kulen, yani o düzende bir otomobil değil. Onun için burada push rodlu bir amortisör sistemi kullanmışlar. Formula 1'deki gibi. Ya da işte bu Formula Student'lar var. Öğrenciler Doğru. yapıyor. Onlar da böyle kullanıyor. Yolda gerçekten iyi tutunuyor. İyi basıyor yola. Zaten havada bugün geldiğimizde yağışlıydı. Biraz kurudu. Tadına da ufak ufak bakarız. Şöyle kapatalım. Fiber bir gövdemiz var ama şu içinin bir güzelliğine Batuhan bir gel. Abi çok iyi ya. Böyle eski tekneler olur ya, ahşap tekneler, sürat tekneleri. Böyle maun parlar böyle. Doğru. Ona benziyor. Kimi insan der ki fiber gövdeyi sanki tampondan bir şase üretmişler şeklinde söylerler. Halbuki yanlış. Şase bildiğiniz el kaynağıyla yapılıyor bu araçlarda. Alüminyum Tamamen- şasisi var. Tamamıyla Tamamen. alüminyum ve el yapımı oluyor. Ekstradan da iç donanımda döşemelerden tutun konsol üzerindeki deri kadar hepsi gerçek deri kullanılıyor. Evet. Kesinlikle sahte deri kullanılmıyor. O yönden bir avantaj Bak çok sağlıyor. güzel özelliği gösteriyorum. Suicide Doors. Bunun altı şasi böyle geliyor. Aynen. Ters açılan kapılarımız var. İnip binmesi çok rahat bu arada. İnanılmaz Hiç böyle rahat. hani ulan buna inilmez bilmez demeyin. Acayip rahat. Hatta bunun en düşük versiyonu Verin serisinde kapı yok. Yani bunun yarısı Evet. kadar bir gövdeyi olduğuna Üstünden paralel atlıyorsun. çekmişler. Üstünden atlıyorsunuz direktmen. Burada roll barlarımız var. Bu da direkt şasiye bağlı. Doğru. Hani yalandan bir roll bar değil. Koruyor sizi. Yani şu direksiyon, ahşap direksiyon falan harika ya. Hatta bir de şöyle bir Nar durum diye var. benziyor. Kesinlikle. Mesela Avrupa normlarını ayarlamak için direksiyon normalde ayarlama vesairesi ıvır zıvırı yok Amerika versiyonunda. Avrupa normlarına uydurmak için yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon yapılıyor Ve şu anda. öyle güzel oturuş pozisyonu ayarlayabiliyorsun ki. Yani direkt burana geliyor, gömülüyorsun içine. Göstereceğiz onu zaten. Yarış otomobili kullananlar için çok rahat Ve bir bak şekilde. hiç kasmıyor kapı ha. Doğru. Hiç Tık düşme atıyor. mişme yok. Çok güzel valla. Depo kapağımız. Ya, alüminyum herhalde. Alüminyum. Alüminyum. Doğru. Made in Soğukluğundan Germany diyor anlayabiliyorsun. zaten. Doğru. Gerdes üretmiş. Almanya'da da satışı var. Almanya'da. var. En çok zaten şu anda Avrupa'da, Almanya'da ve İtalya'da satılıyor. İtalya'da da başladı. Burada da jant tek başına çok güzel duruyor. Hemen arkada da tek pistonu var. Bir amortisörü var. Burada işte ağırlığa göre preload'unu ayarlayabiliyorsun amortisörün. Ve egzoz çıkışları tabii yandan böyle harika duruyor ya. Egzoz çıkışları Van der Hal için özel üretim. Ona göre zaten ses var ve egzozların 18 farklı çeşidi var. Bunları genellikle Venice ve Carmel için özel olarak model yani başlık olarak ayrılmışlar. Anladım. Ama en yüksek ses ve en yüksek performansı çıkartan Bir de egzozlar sesi çok bunlar. tatlı. Tatlı bir Ne böyle çok fazla ne az, çok güzel. Bu arada arkadaşlar manuel vitesi var 5 ileri. Bu GM olduğu için 6 ileri tam otomatik şanzımanımız var bunda. Direksiyon arkasından da kontrol edebiliyorsun. Hep bir şanzıman. Bir de Venice modelinde kapısı olmayan dedik ya. Burada shifter koyuyorlar. Onu ekstra opsiyon alıyorsun ve tık tık tık. O da değişik. Solda atmak gerçi biraz tuhaf olabilir. Kimisi der ki ben bununla sadece gezmek istiyorum. Kimisi der ki ben bunun performansını istiyorum. Hangisini isterse cevabını ya, alıyor. gezmesi inanılmaz zevkli. Çok zevkli. Bir de şu an hava 14-15 derece. Koltuk ısıtman var. İçeride yine ısıtması var. Soğutması da var. Her Üşümüyorsun. şey var. Bardaklıkları var. Tabii bu bir Amerikan otomobili. Kahve bardağı olmadan olmaz abi. Hemen koymuşlar. Vallahi harika ya. Bir yola çıkalım da bir yoldaki hissiyatına bakalım. Çok merak ediyor takipçiler. Ben biraz kullandım ama bir sizi de hissettirmek istiyorum video başında. O zaman yolda görüşürüz. If you like what you see, come and get it with me. I know you deserve all you want. 'Cause your heart's made of gold, but don't wait. Selamlar. Sizinki de güzel.
Van der Hal. Çok temiz. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Hazır mıyız? Hazırız. Ben Her de zaman hazırım. gibi. Koltuk ısıtmamızı da açalım. Şalter. Yansın. Aynaya da gerek yok. Zaten şöyle uzattın mı kafanı Her yeri görebiliyoruz. her yeri görüyor. Çok iyi ya. Şu abi işte gezeceksin. Gezmelik. Burada çok güzel göstergeler var. Şu göstergeye bayıldım. Vites göstergesi. Doğru. Bak manuele alayım. 2 3. Çok garip. Manuelde daha yavaş tepkileri. Kendi daha hızlı atıyor. Normalde- GM 6 ileri ya ondan herhalde. Altı ileri. Normalde tam tersi olması lazım ya. Manuelde aslında daha seri olması Evet. lazım. Sonuçta bizim elimizde. Fakat bunda tam tersi. Ama sesler bak arkadaşlar, sesi duyacaksın şimdi bak. 4'ün 5. vites. Şuradan. Çok iyi ya. Çok iyi yani. Turbo basıncını gösteriyor. Doğru. Devir var, hız var ve yakıt göstergesi. Bu arada ben yandım. Şunu kapatayım. Ha. Bayağı ya, bu arabada koltuk ısıtma olması harika bir şey. Bu havada gezebiliyorsun. Isıtmamız da açık. Açık. Şu an hiç sıfır üşüyorum yani. Bir de zaten meşhur kırmızı montumla beraber. En son Finlandiya'ya gitmiştik bu montla. Sonra zaten Covid patladı. Covid patladı. Normal arabada kasisten kaçmak için ortalarsınız ya. Bunda ortaladığınız zaman arka teker direkt düşüyor. Ona alışmanız lazım. Böyle bir çap, böyle hani biraz ön tekerlekleri kaçırıyorsun. Şöyle dengeli gazla çok iyi çiftliyor. Burada radyosu var. Cruise kontrolü var. Traction kontrol var. Traction açık olunca sarıyor mu çok? Fazla sarmıyor. Yine kendini dengeliyor. Tam anlamıyla bırakmıyor. Şöyle bakalım. Darbe emişi falan güzel ya. Ben daha tangur tungur bekliyordum. Tangır tungur değil. Süspansiyonlar gayet yerinde. Hatta Türkiye şartlarına göre yerinde. Evet. Ya şu kadarını söyleyebilirim. Bu otomobili kullanırken insana bir gülümseme geliyor. Abi sürekli saçma saçma gülüyorsun. Saçma saçma gülüyorsun. Çok keyifli. Frenler dolu dolu. Baştan söyleyelim, bu arabada ekstradan bir güvenlik önlemi yok. Yani hava Hava yastığı yastığı bir vesaire şey. yok. Aynen Burada öyle. en önemli güvenlik önlemi Brembo'nun fren sistemleri. Başka bir şeysi yok. Ve stabilite kontrolü. Bak mesela burası engebe. Tek parça araba. Tek parça. Hiç bozmuyor istifini. Bütün şasi olmasının en büyük avantajı. Hissetmiyorsunuz. Aynen çok öyle. Normalde çok dışarıdan rahatsızmış gibi durur. Evet. Ama öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ya şu ses bana bir de hissiyat ne canlandırdığı aklımda? Alfa 4C. Evet. Alfa 4C'de motor arkanda, aynı bu sesler arkadan geliyor. Bu bak. O da 1.8 zaten. Bu sesler aynı. Spool sesi böyle. Çı 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 falan diye. Yani bunun elektriklisi de bu konsepte çok uyar. Kesinlikle. Doğada sessiz ve elektrikli ilerliyorsun. Güvenlik sistemleri demişken Van der Hal firması bu araçlarla birlikte bir tane GPS ile geliyor. Bu GPS'i uydu dahil, cep telefonu dahil her yerden de izleme fırsatını buluyorsunuz. Ha, süper. Herhangi bir kilidi vesairesi olmadığı için ne olur ne olmaz diye GPS'i istediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Harika. O yönden de ekstradan bir güvenlik avantajı çıkarmış gibi duruyorlar. Harika. O mantıklı olmuş bak. Mantıklı kesinlikle. Direkt takip edebiliyorsun. Aplikasyon gibi bir şey mi var? Aplikasyonu var. Direktmen uydu takibinde bulunabiliyorsunuz. Aracım şu anda nerede diye. Bu aracı biz neredeyse 3 ay bekledik. En sonunda yüklenirken dediler ki size bir aplikasyon linki atıyoruz. Onu yükleyin. Yükledik. Bu
Bunu takip edebilirsiniz. Bunu taşıyan araç duruyor. Almanya'dan geldi bu araç. İzliyorsun. İzliyoruz. Adam duruyor. Asistanım beni arıyor. Sercan Bey durdu. Neden durdu? Niye durdu? Hemen ara. Hemen arayın. Soralım. Çünkü çok bekledik bu aracı. Çok istedim bu aracı. Değdi mi beklediğine? Yüzüne kadar değdi. Sonuna kadar değdi. Bu video çekiminden önce zaten sana anlatmıştım. Nişantaşı'na ben bir kere çıktım. Sağ olsunlar yolda yürütmüyorlar. Tabii. Hani Lamborghini, Ferrari falan hikaye bu. Herkes de var zaten gibi bakıyorlar artık. Bu daha garip geliyor. Aynen. Keyifli. Hani onlar kadar pahalı değil. Evet. Ama onlar kadar da narin. ...15 PSI basıyor. Yani 1.05 gibi bir şey. 0.5 bar basıyor neredeyse. 14.5 PSI 1 bar arkadaşlar. Bu da ek bilgi, gereksiz bilgiler de bugün. Çok zevkli ya. Valla ya aslında böyle 2-3 tane Van der Hal yolculuğa da çıkılır bunlar. Çok zevkli olur. Bir de bazı sorular var. Onları da cevaplayayım. Van der Hal bir motosiklet mi? Şöyle deniyor Van der Hal'da. Is not a car. Yani otomobil değil deniyor. Ne otomobil diyorlar ne de kendilerine motosiklet diyorlar. Tam orta yerde bir segmentte bir şey tutturmuşlar. Ama Avrupa normlarında bu araç otomobil diye geçiyor. Evet. Direksiyonu var. Önde 2 tekeri var. Koltuğu var. Emniyet kemerleri var. Evet bu bir otomobildir şeklinde. Maalesef yansıyor. Bu da ama Amerika'da motosiklet tamamen kayıtlı. motosiklet. Hatta Amerika'da farı yok. Aynaları bile yok. Evet. Ne bileyim koltuk ısıtması yok. Fanı yok. Hiçbir şeysi yok. Öyle söyleyelim. Çırılçıplak bir otomobil veriyorlar. Öyle bir durum var. Sen istediğin gibi garajında modifiye. Modifikasyonunu yapabiliyorsunuz ekstradan aksesuar ve parça alarak. Sileceğimiz yok tabi ama yok. Cam acayip işe yarıyor. Yani gram rüzgar yemiyorsun. Üstümüzden akıp gidiyor. Şu anda mesela Kavacık tarafındayız, Beykoz tarafındayız. Biz buraya gelirken inanılmaz derecede sert bir rüzgar vardı. Onu hissetmeden buraya kadar gelebildik. Vallahi iyi cesaret, üstünü takmadan yani, gelmişsin. Bir de hava patlasa yanmıştık. Patlasa çok fena olurdu tabii ki. Bir arka itiş olsaydı ama bir eğlenirdik ya. Yol bilgisayarı yok ama zaten 700 kilo, 190 beygir. Hani araştırdığıma göre şehir içi falan sakin kullanımda 7,5 falan yakıyormuş. 7-7,5 civarında yakıyor. Yani şöyle söyleyelim. Şu anda bugün ayın 3'ü. 3 ara. Yarın doğum günüm. Anladım, mesaj alındı. Yok canım. Şeyden değil. 3 Aralık yani şu andaki fiyatla tam yani full doldurursanız 210 liraya doldurabiliyorsunuz. Evet. Normal benzinle çalışıyor. Güzel. Fazla bir şey de yakmıyor. Depoda arkada ağırlık dağılımını aslında dengeliyor. Onun için araba biraz ortadan motorlu gibi hissettiriyor. Hani motor önde, Doğru. biz arkada, böyle güzel dengesi var. Yani bu otomobilin sahibi olarak tek handikapını şunu söyleyebilirim. Cep telefonu koymaya yer yok. Abi evet, şu ortaya bir yer Boş. lazım. Yani oraya bir tane Onu sen karbon marbon bir yaptırsın. şeyler yapılabilir. Çok da güzel olur aslında. Bizim de imzamızı taşır. Bizim arkadaş var, DCT Karbon. O yapar abi sana buraya güzel bir şey. Olur, gideriz yanına. Karbon yakışır buna. Torpido var. olmaz. Fena değil torpido ama Fena hani değil. telefonuna torpidoya koymuyorsun. Koyamazsınız. Onunla uğraşamazsınız. Çukurlardaki salınıma dikkat et. Evet, evet. Kendini bir anda hissetmeye başlıyor. Aynen Çok öyle. enteresan bir şekilde. Biz bile inanamadık. Göstergelerdeki kilometre küçük yazılanlar bu arabada mil büyük. Aynen öyle. Bilginiz olsun. 100 mil 160 yapıyor. Vallahi güzel bir doğum günü hediyesi oldu bana Van der Hal. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok keyifliydi. Daha önce biliyorsun seninle de konuşmuştuk. Nasip olursa eğer başka videolar da gelecek. Onu inşallah. Onu dört gözle demiştim. bekliyoruz. Geçen seferki videoda yorumlarda bayağı bir okudum. O yüzden ağzıma almayacağım. Yani sürpriz olsun. Pazarlıklarımız devam ediyor Tamam. hala. Son aşamadayız, artık bitmek üzere. Nasipse onu da sen Sürpriz. çekeceksin. İnşallah. Ve Türkiye'de yine ilk çeken sen olacaksın. İnşallah abi. Ama bu sefer bunun gibi değil. Bundan yaklaşık 2 kat daha hızlı bir otomobil Aynen çekeceksin. öyle. Belki daha 2 kattan da fazla Bizim olabilir. imzamızı taşıyacak.
Aynen öyle. Nasipse inşallah onu da getirmiş olacağız. Bisikletliye selam verin. Acayip hoşuna gitti. Bekliyoruz abi. Onu dört gözle. Vallahi teşekkür ederim. Çok Her zaman. keyifliydi. Araba gerçekten motor Van der Haal diyelim bence. Araba da demeyelim. Sahip olması zevkli bir otomobil. Hiçbir Keyifli. kategoriye kendine koymayan bir markadan bahsediyoruz. Van der Haal diye bir tasarımdan söz ediyoruz. Van der Haal demek daha mantıklı oluyor. Çünkü Kendi biraz kendisine has bir tarzı var ve Avrupa'da bile daha yeni insanların dikkatini çeken ama bir yandan da değişik şekilde, garip şekilde çok satan bir makineden bahsediyoruz. aynen öyle. Bu videomuzdan böyleydi arkadaşlar. Van der Haal gerçekten kullanması keyifli. Hem motosiklet hem araba gibi. Sürüş dinamikleri biraz ortadan motorlu ama tabii arkası daha oynak. Tek lastik olduğu için ama zevkli yani. Yürüyor da. Kesinlikle Yeni nesil yürüyor. bir motor şanzıman. Şanzıman tabii yavaş. Biraz daha hızlı bir şanzıman. Bir çift kavrama falan. Pat isterdim yani. Keşke. Ama keyifliydi. Buradan da tüm takipçilere selam olsun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.